Plakalı eşanjörlerde içerisinde bulunan akışkanın sıcaklığına, basıncına, hızına ve türüne bağlı olarak çeşitli problemlerle karşılaşabiliriz. Özellikle contalı tip eşanjörlerin en önemli özellikleri kolay sökülüp temizlenebilmeleri ve müdahalenin rahat bir şekilde yapılabilmesidir. Burada önemli olan problem tespitinin doğru bir şekilde yapılması ve müdahalenin de bu çerçevede şekillendirilmesidir. Bizim genel olarak karşılaştığımız problemler kireçlenme, tortu birikmesi, karıştırma ve kaçırma problemleridir. Kireçlenme ve tortu birikmesi diye adlandırdığımız bu problem, kanallı yapıda olan plakalarda kireç, toz ve benzeri partiküllerin birikmesinden kaynaklı oluşan bir kirlenme problemidir. Meydana gelen bu kirlenme problemi, ısı transferinin yeterli düzeyde meydana gelmemesiyle birlikte istediğimiz verimi alamamamıza neden olmaktadır. Bu problemi plakaların gövdeden ayrılarak malzemeye zarar vermeyecek özel kimyasallarla tek tek temizlenmesi suretiyle çözebilmekteyiz. Bir diğer problemimiz olan kaçırma problemi ise genellikle kauçuk malzemeden yapılmış olan contalardan meydana gelmektedir. Contaların yapısının bozulması, erimesi, kavrulması ve benzeri problemlerinden kaynaklı olarak akışkanlar plakaların arasından sızdırma gibi bir sorun teşkil etmektedir. Bu problemi de hasarlı olan contaların veya tüm conta setinin değiştirilmesi suretiyle giderebilmekteyiz. Bir diğer ciddi problemimiz ise karıştırma problemi. Bu plakalı eşanjörlerde en istenmeyen problem türüdür. Plakaların delinmesinden kaynaklı olarak akışkanların birbirine karışması suretiyle ortaya çıkan bu problem zaman zaman tesisatlarda da ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin deniz suyuyla tatlı suyunun çarpıştırıldığı bir sistemi düşündüğümüzde deniz suyunun tatlı suya karışması durumunda tesisatta hiç istemediğimiz sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Burada önerebileceğimiz yöntem ise penetrasyon adını verdiğimiz plakaların her iki yüzeyinin farklı boyalarla boyanarak boyanın delik olan kısımdan diğer yüzeye akması suretiyle sorunun tespit edilmesi yöntemidir. Bu şekilde de problemin rahatlıkla çözümüne ulaşılabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de plakalı eşanjörlerin bakımının hangi aralıkta yapılacağıdır. Prosedürlere göre bu süre 4 ila 5 yıl aralığındadır. Ancak biz firma olarak problemlerin önceden tespitinin yapılması ve sistemin daha verimli çalışabilmesi açısından yılda bir kez muhakkak bakım yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Tabii ki buradaki önemli noktalardan birisi de bakım yapacak kişinin özellikle üretici firmalar tarafından özel olarak yetiştirilmiş ve deneyimli kişiler olmasıdır.